Aa, flamingolara bak. Yani böyle crop giymeleri hiç hoş değil yani. Kafamıza sudan Uzaklaş buradan. Aşkım 20'den satıyorlar bir de. Konuşsana benimle. Ben bir daha gelmem buraya falan diyordu. Sakince buradan çıkabilir miyiz? Böyle sanki illegal bir yere gidiyormuşum gibi hissettim. Herkese yeni bir bölümden ve Yeni bir kameradan. merhabalar. Merhabalar. An itibariyle kamera değişikliği yaptık. Bilmiyorum kaliteden anlaşılıyor mu? Şu an DJI reklamında gibi hissettim kendimi. DJI Osmo Action 5 aldık. Onunla birlikte mikrofonu falan da yeniledik böyle. Toplu bir güzel bir yenileyiş oldu bizim için. Daha güzelleri sizin olması dileğiyle. Bunların hepsi tabii ki sizin için. Evet. Daha büyük bir kitleye ve daha kaliteli içeriklere ulaşmak için çok çabalıyoruz. Umarım bu çabamızın karşılığında bize abone olup videomuzu Beni beğenirsiniz. atarsınız, yorum atarsınız. Ya şu sokağa ben bayılıyorum. Ağaçlar o kadar böyle büyük ve güzel duruyor ki. Çok Çok büyüleyici güzel ya. Evet. Bu büyüleyiciliğin yanında şöyle bir durum var. Burası zamanında buranın çok karışık bir yeriymiş. Aynen, birazcık da tarihini oluşturuyor. Şu anda neredeyiz? Ufaktan ondan da bahsedeyim. Kavlu. Yanımızda Kowloon Parkı var. Bu park dünyada bir zamanlar metrekareye düşen en çok nüfusa sahip yeriymiş. Yaklaşık 2,6 hektarlık bir alan var ve bu alanda 50.000 tane insan yaşıyormuş. Yani şöyle söyleyebiliriz. İstanbul'da 9,5 milyar insanın yaşamasıyla eşdeğer bir nüfus yoğunluğuna sahip oluyor bu. Şaka gibi ya. Mükemmel bir rakam. Tabii şu an burası tamamen yıkılmış ve gördüğünüz gibi bu alanın tamamı bu şekilde bir park alanına dönüştürülmüş. Ve böyle farklı farklı ziyaret noktaları var. Şimdi birlikte içeriye doğru gideceğiz, keşfedeceğiz bakalım. Biraz ilerleyelim. Bak. Bak burada da var o ağaçlardan. Hollywood isminde bir ağaç türü var. Bu sarmaşıkların şöyle bir olayı var. Aslında bu sarmaşığın asıl amacı toprağa ulaşmak ve toprağa ulaştığında yeni bir gövde oluşturmak. Bak Hatta mesela şöyle burada bir göstereyim. tanesi ulaşmış, gelsene. Gel. Orada mı gösterelim? Burada küçük bir tanesi ulaşmış. Ama oradakiler daha çok ulaşmış. Evet, ulaştıktan sonra ağaca yeni bir gövde oluşturuyor. Ve bu sayede ağaç daha iyi bir besin kaynağına ulaşıyor ekstradan. Tut bakayım bir, sallanayım mı? Bak mesela şu dalı Tut bir tut. aslında. O sarmaşığı Oha, aşkım, ne aslında. kadar güzel Baksana ne gözükmüş. kadar büyük. Bak mesela canlı. Hadi bir düş de bir gül. Canlı yayında nasıl düşüyorum, oynat bakalım. Aşkım dikkat et. Dur video çekeyim. Selamun aleyküm. Spiderman. Oo, nasıl şey kokuyor bu. Flamingolara bak. Biz bir parka gitmiştik. Orada bile bu Malezya'da. kadar görmedik. Evet. Ve park parkıydı, kuş parkıydı. Şu taraf dolu. Şimdi gidiyoruz oraya. Oy, çok güzeller. Pes pembe gözüküyor. Bu arada bu flamingoların da şöyle bir şeyleri var. Normalde çok pembe değiller bunlar. Ne kadar çok karides yerlerse o kadar pembeliği artıyormuş. Sonrasında da işte çocuklar olduğunda da onlar, o mineraller onlara geçiyor gibi bir şey oluyor. Şuna bakar mısın güzelliklerine? Bunlar akvaryumlarda satılan hani şeyler var ya, pet shoplarda satılan kaplumbağalar. Şu ana Onlardan. kadar gördüğüm en hareketli kaplumbağalar olabilir bu arada. Ben kendimi kaplumbağalara benzetiyorum. Kaplumbağalar ben Handpenny'yle. bağlamam. Aynen, Handpen'de benziyorum. Bir Çok de fazla evimiz hayvan koymuşlar sırtımızda ya. olunca Evet, biraz daha artık buranın acı gerçeklerinden bahsetme vakti geldi. Burası bayağı böyle kirli bir sayfaya sahip. Afyon Savaşı sırasında Çinliler tarafından kaybedilince İngiltere'ye bırakılıyor Hong Kong bölgesi. Hong Kong İngiltere'ye verilince Çin şeyini bırakmak istemiyor ama bu bölgeyi tamamen İngiltere'ye vermek istemiyor. O yüzden buraya bir şehir yapıyor, Sur şehri. İsmi Kowloon Wall City diye geçiyor. Surlu şehir olarak geçiyor. O yüzden aslında bu bölge bu kadar sınırlı bir alana sahip. Burası yapıldığında küçük bir Çin halkı buraya gelip yerleşiyor. Ama bu alanın dışına çıkamıyorlar tabii ki. Sonrasında 2. Dünya Savaşı patlak verdiğinde ülkelerden kaçan insanlar buraya gelip sığınıyordu ve burada ne İngiltere ne de Çin'in tam bir söz hakkı olduğu için zamanla burada yasa dışı şeyler ortaya çıkmaya başladı. Bu ilk olarak yasa dışı oyunlar,
yasa dışı madde satışları, hatta yasa dışı yemekler vardı. Mesela buraya birçok insan gelip köpek yemek için geliyordu, yılan yemek için geliyordu. Ya böyle çok farklı yeni lezzetler denemek için geliyorlarmış. Çünkü Hani kimse laf etmiyor. Sağlıksal olarak da ben artık hani şaşırmıyorum. başka sağlıksal nedenlerle veyahut da başka sebeplerle izin verilmeyen şeyleri burada rahat bir şekilde bulup yiyebiliyorlardı. Bu sur alanının dışına çıktığınızda diş, sağlık sektörü pahalıyken burada kaçak dişçiler açıldı. Herkes buraya gelip dişini yaptırıyordu mesela, en basit örneği. Çünkü burada illegal olduğu için herhangi bir vergi yok, herhangi bir sorgu yok. O yüzden ucuz bir şekilde her şeyi hallediyorlardı. Normalde mesela şu an burada güvercin beslemek bile yasakken hani orada güvercin dövüştürme oyunları Dövüştürme falan. mi, yarıştırma mı? Yarıştırma, dövüştürme. Ya yasa dışı kumarlar da yapılıyordu. Güvercinle dahi yani, siz Bence düşünün. dövüş. Hatta zamanla nüfus o kadar kontrolden çıktı ki bazı kaynaklarda kısıtlamaya gidiyorlardı. Örnek veriyorum, su belli saatlerde olmuyordu. Su olmadığı için ve popülasyon çok fazla olduğu için, örnek veriyorum, Herkes komşular birbirlerinden destekleşip yardımlaşıyorlardı. kovalarla aynen Su olsun, başka taşıyorlarmış şey olsun. falan. Böyle olunca tabii ki komşuluk ilişkileri ve birbirlerine destek Çok ilişkileri. güçlenmiş ve ya sadece bu elektrik, su konusunda değil, suç işlendiğinde de hep birbirlerinin arkalarını Sahip kollar çıkmışlar. hale gelmişler. O yüzden bir yerden sonra artık polis de buraya girememeye başladı. Bir bakıma o Çin binlerce kat gelişmiş haline dönüştü koca bir şehir. Tabii bu süre zarfında Hong Kong bir devlet haline geldi ve burası Hong Kong toprağı haline geldi. Ama Hong Kong buraya söz geçiremedi, Hong Kong devleti. Burayı dağıtmaya karar verdi. Burayı dağıtırken de şöyle bir taktiğe başvurdu. Kimse isyan etmesin, karşı çıkmasın diye ayrılan herkesi tatlı bir şekilde ayırmak için tazminat ödemeye karar verdi buradaki herkese. Şimdi devlet orada bir sayım yapıyor. Çünkü dışarıdan gelen insanlar hani ben de burada yaşıyorum deyip tazminat Hak talep etmesin aynen diye. hak talep etmesin diye bu şekilde bir sayım gerçekleştiriyorlar ve çok- giren çıkan herkesi not alıyorlar. Bu çok gizli bir şekilde yapılıyor. Bu kaç ay sürüyor? 6 ay mı ne sürüyor? 6 ayın sonunda devlet polislerle birlikte buraya giriyor ve herkesi tek tek çıkarıyor şehirden. Çıkmayan, itiraz edenleri isyan polisleriyle birlikte şehirden atıyorlar bir şekilde. Ve buraya toplamda 3,6 milyon dolardı yanlış hatırlamıyorsam bir para harcıyorlar. Şehir sakinlerine ödenen tazminat tutarı. Yani kişi başına 380 bin dolar düşüyormuş o dönemde. Mükemmel para ya. Çok iyi para ya. Sonrasında herkesi boşalttıktan sonra şehri yavaş yavaş yıkıyorlar. Yıkarken de tabii ilk başta bir sembolik yıkış yapıyorlar ve bir tane 8 katlı binaya neydi o vurma? Top var Demirden önünde. top böyle. Aynen. Onunla vuruyorlar ilk Bence olarak. de Ondan sonra önemli. kimileri kutluyor, kimileri üzülüyor ama her Kimileri şey bitiyor tabii yokluyor ki. falan. Çok küçük değil mi park bu arada ya? Bence çok küçük ya. Bu kadar insan nasıl yaşamış burada Yani ya? şu an var ya, parkı 2 kere gezmişim gibi oldu. Gittiğimiz yerlerden tekrar geldik gibi oldu. Ve hani bu kadar küçük alanda şöyle bir şey oluyor. Alan küçük ama daha çok gelmek isteyen insan var. Çünkü her şeyi yapabiliyorsun. Kimse sana karışmıyor. Öyle olunca her yeni gelen kaçak kat çıkıyor. Binanın üstüne bir kat daha derken böyle büyük büyük binalar oluyor. 14-15 katlı. Ya bu arada hani düşündüğünde aslında iç taraflarda kalanlar gerçekten çok rezil bir şekilde yaşamışlar. Hani böyle pislik mi Şey dersiniz? gibi. Ya bu arada elektrik falan da yokmuş çoğu zaman. Hani o karanlıkta düşünsene ya. Labirent gibi bir yerde yaşıyorsun. Binalar zaten karanlık. dip dibe. Çok kötü ya. Ve platform gibi düşünebilirsin. Üst katlardakiler böyle biraz daha refah içindeyken Aynen alt orada bile kattakiler, aslında sınıf ayrımı alt varmış. kattakiler karanlık, pislik içinde, kokular içinde yaşıyorlardı Ya dış yani. taraftakiler en azından az da olsa bir güneş ışığına maruz kalabiliyorlar. Orada bile maalesef bir ayırdın varmış. Burada da bu arada ufaktan onu da söyleyeyim. Şeyler var bakın, böyle biliyorsunuz Asya bölgesinde anime veyahut da böyle animasyon çizimleri çok meşhur. Bu kimin eli? Bunu çizen kişinin eli. Bu karakteri. Hollywood Çok Street güzel. gibi bir şey yapmışlar Mantıklı. burada da. O nasıl el kız? Çok garip bir şeyler. Koysana bir elini. Parmağa Şu bak. parmağı, bu nasıl parmak abi? Yan mı basmış, ne yapmış bu şöyle? Bu binalar 14 kata kadar çıkmış. Daha da çıkarmış muhtemelen. Ama artık o dönemde devlet demiş ki daha çıkmayın. Çünkü burada havalimanı gel. var. Havalimanına gelen uçaklar hani sizin binalarınıza çarpacak artık demiş. Öyle önüne geçmiş. Geçmeseymiş daha muhtemelen devam edermiş. Vesile de tek tek elliyor. Ne yapıyorsun? Çizimcilerin ellerini mi kıyaslıyorsun? Hayır. Acaba benim elime uyan birisi var mı merak ettim. Buldum. Sen mi çizdin bunu? Ben çizdim bunu.
Bugün Vesile beni çok yordu ya. Kendimi var ya küçük Öyle kızımla bak. gezmeye çıkmışım Öyle gibi bak. hissediyorum. Abi çok bastırmış elini. Ne güzel işte. Bir bastır. Bir kendinden hatıra bırakmış. Katman katman bırakmış. Bak, benim eserim. Bunu çocuk yapmış. Çocuk yapmış bunu. İmzası da çok güzel. Çok güzelmiş evet. Ve bu şekilde koca bir şehir bitmiş. Sonrasında ne yapmışlar? Burada bu şehri anmak için böyle bir park yapmışlar. Ama bu parkta da kalıntılar bırakmışlar ama ben hala Bulamadık ya. kalıntıları evet daha göremedik. Ve şöyle bir durum da var. Buradaki her bir yola o dönemdeki o sokağın ismini vermişler. Öyle de bir detay var. O buraya mı çıkıyormuş? Senin müzik yaptığın yer. Gel. Evet. Şuradan bakalım bak daha iyi anlaşılır. Parkın içerisinde mesela burada bir su doldurma alanı var. Buradan suyumuzu, şişemizi koyup bunu Basman gerekiyor. He, Şey değil kenarda- bunlar. kenarda Otomatik yeri değil var. bunlar. bunlara böyle eğilip Hong Kong'da da çoğu Su gider. Asya ülkesinde olduğu gibi su içilmiyor ama bu tarz böyle su sebilleri bulabiliyoruz her yerde. Böyle aşırı bir bunaltıcı hava var. Burası bizim... bunların anlamları ne acaba? Al bak bu şeymiş, ismi şey yazmışlar, su kuşu. Al sana eser. Böyle soyutsal çalışmalar hoşuma gidiyor benim bayağı ya. Güzel. Ne yazmışlar? Anlayamıyorum. Hiçbir şey. Nothing. Eser gibi eser be. Bu şey mi? Yarım dünya. Forgot fossil. Unutulmuş fosil mi? Mükemmel yaratıcı isimler var aşkım. Çok etkilendim. Bu da Batman'in bumerangı mı? Paradoks. Yani bir paradoks. Gel devam güzel edelim olmuş. ya. Bu arada çok güzel yapmışlar parkı. Evet çok güzel, her yer yemyeşil. Gökdelenlerin ortasında bayağı güzel bir yer halinde inşa etmişler. Yani böyle crop giymeleri hiç hoş değil yani. Evet. Erkekler Abiler biraz- kapatılsın. Hava çok Burada sıcak gerçekten arkadaşlar. kızlardan çok ben erkekleri böyle yarım yamalak Ben giymiş hak veriyorum görüyorum. abi. Crop giymek bazen bana da mantıklı gelmiyor değil yani. Arada ben de açıyorum. Çok sıcak ya. Böyle bir sıcak olamaz. Bu arada şöyle bir durum var. Şehir niye bu kadar kalabalık ve burayı tercih ediyorlardı? O da şu yüzden. Burada herhangi bir konut kirası ödemiyorlardı. Sadece elektrik paralarını falan ödüyorlarmış. Sonrasında da çıkarken bu arada biraz önce bilgiyi yanlış vermişim. 350 milyon Amerikan doları ödemişler. Sen milyar dolar, sen bu parayı sen ne yaptın? Bu da kişi başına 500 bin ile 1000 Hong Kong doları yapıyor. Kişi başı. Yani o parayla bilmiyorum neler almış. Dikkat et. Kafamıza sudan Uzaklaş buradan. Çamaşır Abla suyu. ozonlu aynen. Yukarıdan nereden su döküldü kız? Aşkım bilmiyorum ya. Korktum yemin ederim. Elbiselerimiz Çok batamaz, yoğun o kadar koktu. paramız yok. Burada her yeri bu şekilde bu arada çamaşır suyuyla siliyorlar yerlere. Şehrin herhangi bir yerinde kaldırımın görevliler tarafından çamaşır Hani suyuyla bazen köpüklerle falan sürttüklerini silerken görüyoruz. görüyorsunuz, evet. Evet. Onu da niye yapıyorlar? Bu kadar yoğun bir şehir ancak bu şekilde paklıyorlar yani. Yani bir de çok kalabalık, çok fazla insan var. Şimdi turumuza devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz? Hong Kong'da aşırı bir pet shop sevdalılığı var. Daha doğrusu köpek sevdalılığı var. Küçük süs köpeklerine bayılıyorlar. Ben de Onunla- bayılıyorum. Şu yüzden bayılıyorlar aslında. Normal bir sevgiden çok burada biz Hani statü göstergesi. hani böyle kombinini yaparsın da yanına şöyle bir çanta alırsın ya, bunlar köpek alıyorlar. Ya- Gerçekten böyle kombinlerine göre köpeği falan da süslüyorlar, giydiriyorlar. Bir yandan da şöyle bir arka planı var bu durumun. Burada köpek de bir statü göstergesi. Köpek ne kadar küçükse kişinin o kadar varlıklı ve zengin olduğunu gösteriyor yani. Bizim de var bu arada ama biz de zengin değiliz mesela. Bizim de küçük. Gönlümüz Bizim zengin de çok ama küçük. Maltesimiz var bir tane. Çok tatlış. Evet. Artık çıkıyoruz parktan. Şimdi Pet Shop sokağına gideceğiz. Bakalım bizi nasıl köpekler bekleyecek ve ne kadar fiyata Bu satılıyor. arada o şeyden neyse orada bahsedelim köpeklerin. Pet Shop sokağımıza geldik. Ama köpeklerden önce bir kuşları gösterelim dedik. Burada önceki bölümlerde hatırlarsanız Gökhan abiyle tanışmıştık. O bize burayı da gidin gezin, çok güzel kuşlar var içeride dedi. Şöyle şimdi kuş sokağına gireceğiz. Direkt zaten bakın Yuan Po Street Bird Garden diye geçiyor. Ne alaka, ne alaka? Çok saçma bu Gül arada. gibi çocuğum işte. Hadi fotoğrafımı çek. Gül gibi değil miyim? Sen sarı gülsün. Aa bak Kadınlar burası. güldür, çiçektir. Ha doğru gelmişiz. Her yerde güvercin var ama.
Burada çok garip böyle çok güzel süs güvercinleri de gördük. Kuşlara bak aşkım, küçücük. Ya çok güzel. Tanesi 230 dolar sanırım bunların şu anda. Bu ne? Böcekler var. Aa, kurtlar falan var direkt. Çok kötü. Vitamin. Bu ne? Kayıp ilanı vermişler aşkım, bir tane bak. Aa, çok iyiler. Ay bu ne? Ne, çekirge mi? Çekirgeyi Korktun salıverdim. ha. Şurada abi çekirge oynuyordu, gördün mü? Hayır. Kuşlar için su şey herhalde bunlar. Ay. Aşkım 20'den satıyorlar bir de. 20 Hong Kong doları. Bence Kuşu bayağı pahalı. altın kafese koymuşlar. İlle de Türkiye mi demiş? Evet. Aha, dövüşüyorlar. Dokunmayın diyor. Bu ne böyle, biraz daha çok egzotik bir kuş gibi gözüküyor bunlar. Aha, şuna bak rengine. Ne plastik kadar şekli. güzel renkli kuşlar var burada. Aşkım bu ne böyle? Boyamışlar gibi bunlar böyle ya. Abla ne yapıyor? Küçük küçük nasıl besliyor öyle? Anam. Çok tatlı. Ablaya bak nasıl besliyor. Kocaman. Hello. Konuşsana benimle. Hadi. Tamam. Hello. Bence bunların hiçbirine konuşmayı öğretmemişler. Şuna bak, tam böyle gardiyan, aç kapıyı, gardiyan modunda değil mi? Şu an kuş parkındayız. Ama burada bile Hong Kong yapacağını yapmış. Burada bile yasaklar var. Nasıl bir yasaklar? Hemen gösteriyorum. Kuşları beslemeyin diyor. Beslediğiniz anda 3000 Hong Kong doları ceza alıyorsunuz. Ya bir sal abi ya. Burada sen beslemesen de al bak. Kuşlar zaten kendi rızkını kendi çıkarıyor. Beslemeye gerek yok ki. Yok hayır yani dışarıdan gelen insan besleyeceğini de düşünmüyorum ben. Abim orada yemek hazırlıyor. Kuşlar da oradan rızkını çıkarıyor. Bayağı güzeldi ama ya. Farklı farklı güzel kuşlar vardı. Hani çok wow olmadım ama farklı bir deneyimdi yani. Evet. Burada bir tane ikinci el mağazası var. Çok güzel ürünler satıyordu. Malezya'da da vardı bu mağazadan. Oranın Hong Kong şubesine gideceğiz. Two second hand diye geçiyor. Oradan sonra da köpek pet shop'una gideceğiz. Şimdi abi Oy ne yaptı kız sıfıra öyle? sıfır geçiyorsun kız. Korktum. Hiç ayrılmıyorlar. Su elden ekmek. Ekmek elden su gölden hesabı burası tam Aynen. güvercinler için. Şurada mesela demin bir sürü güvercin vardı da şu an yok. Bu arada bu kuş sokağının hemen yanında da böyle bir çiçek sokağı var aslında. Burası Burada bir sürü uzun çiçek dolu. yana devam ediyor. Gerçekten çok güzel çiçekler Ver bakalım var. bir telefonunu. Bir de burada şey var. Hani Avrupa'da bu çiçek kültürü var ya. Herkes canlı çiçek koyuyor vazosuna. O sanki burada da varmış gibi hissettim. Çünkü Yani herkesin olabilir, elinde, o İngilizlerden geçmiş olabilir bunlara. herkesin bunlar- elinde böyle bir çiçekler, şeyler yani. Bu çiçek sokağının asıl gezilecek tarafları arka taraf. 200 metre, 300 metre falan full sıra Bunlar sıra artık dükkanlar var. Saksı falan bunlar. Ya burası Bunlar ana daha yol çok- olduğu için efendim. Öbür çiçekler daha çok böyle gül, hani vazoya koymalık çiçekler vardı. Ama zamanla ölecek çiçekler değil, normal saksılı köklü çiçekler de var. Evet var. Sadece süs çiçekleri yok. Evet, an itibariyle geldik. Şöyle göstereyim mağazamızı. Buraya akşam geldiğinizde hayvan gibi sıra oluyor. Böyle en az yarım saat, bir saat beklemeli bir sıra Ama oluyor. şansımıza şu an sıra yok ve içeriye giriyoruz da yine de çok kalabalık. Oha, şuna bak, marka ürünler satıyor. Bu nasıl ikinci el mağaza? Louis Vuitton'un çantası. 6000 bu arada bu. Ne 6000, yukarıya bak. 13.800'e Louis Vuitton'un çantasını satıyorlar. Bu nasıl ikinci elci tam olarak, pardon? Ya bu biraz lüks ikinci el gibi ya. Göstermelik gibi. Adamların ikinci eli bile şey bu Kalite arada. farkını görüyor musun? Gucci'nin, bu ne kadar? Ama gerçekten 6000 dolar. kaliteli. Gerçekten Aşkım çok ya. kaliteli. Ben böyle bir ikinci elci beklemiyordum bu arada. Hong Kong'a hoş geldiniz diyebilir miyiz? Aa, çok güzelmiş. Tişörtlerin fiyatlarına bakmaya korkuyorum şu anda. Şuna bak, 220 dolara tişört mü olur aşkım ya? Sakince buradan çıkabilir miyiz? 1580 dolar. Ne kadar güzelmiş ya. Ay, çok O ne güzel aşkım ya? 1180 dolar bu ya. Çok güzel ama ya. Ben beğendim. Ben alırdım. Rengi güzel olsaydı. Ben bayıldım. Hayatımda ilk defa böyle bir ikinci el mağazası görüyorum. Ben bayıldım. Gerçekten her şey o kadar mükemmel ki. Şu an tam hayalimdeki bir ikinci el mağazası. Ben asla böyle bir şey beklemiyordum buraya gelirken bu arada. Aşkım, North Face'in, oha şuna bak kalite. Ama fiyata gelelim bir de. Fiyatı nerede? 900 dolar yani ama
Ama böyle bir montu da sen 900'e hayatta alamazsın bu arada. Vesile Evet. yelek istiyordu. Yeleğini buldu. Sorry. Nike'ın yeleği 880 dolarcık. Hevesini aldıysan çıkabilir Hayır miyiz? ya daha bakmadık aşkım. Ama çok pahalı. Yumuşacık. Alınabilir. Ne kadar? 150 dolar aşkım. Almam da. Güzel. Aşırı hoş Ben modeli. bunu buldum. 50, Deneyeceksin mi? Uniqlo'nunmuş. 12 var. Aşkım çok beğendim ya. Dene kaç dolar? 55. 55 dolar. Çok Burası iyi için bu. bedava. Gömleğe bayıldım. Şimdi Ali girdi. Bir tane daha Açılsın. saklı hazine bulduk. Açılsın kapılar. Bu da yine Kolombiya'nın ve tam oldu bu arada harbi. Çok iyi ya. Ben de bunu alıyorum. Dostlar. Evet ilk biz buraya geldiğimizde çok sinirlenmiştik. Çok sıra vardı diye. Ali hatta ben bir daha gelmem buraya falan diyordu. Hayırlı olsun. Alıyorum. Hadi hayırlı olsun kocam. Burası şey gibi böyle gizli hazine gibi. Yeni çanta buldum. Araştırdıkça o kadar güzel ürünler buluyoruz ki çanta alıyoruz şu anda. Çantanın kalitesi efsane bu. Çanta, çok yıpranmış çanta ama. 70 dolar, 350 TL ama şunu Ama çok göstereceğim. rahat. Hem çok rahat hem de markasını göstereceğim. Samsonite markası. Yani bunu normalde sen alacak olsan en az 2,5-3 milyardan aşağıya alamazsın. Yani 350 TL kimsenin acıyacağı bir para değil. O yüzden bunu da alıyoruz. 3 ürünle kendimizi buradan uğurluyoruz. Şöyle ödememizi gerçekleştirelim. Toplam ne kadar tutuyor? 345 Hong Kong dolar tuttu toplamda. Şöyle 100, 200, 300, 350. Aşkım hadi gidelim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ben şu an en çok çantaya sevindim. Sonra pantolona, sonra senin gömleğine sevindim. Ben kendi gömleğime bayıldım. Pandora da var. Aşkım hayır, 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 hayır. Hayır. Şşt. Hadi çıkalım. Zaten parayı bitirdik ki buraya evet, harcadık. son 50 dolarımız kaldı. Acilen müzik yapmamız gerekiyor artık. Paramız bitti. Maşallah çok güzel alışverişti. Çok sevindim ya. Şimdi artık Pet Shop'a devam ediyoruz. Evet, şöyle Pet Shop noktamıza tekrardan geldik. Burada balıklar var ama daha çok. Böyle sanki illegal bir yere gidiyormuşum gibi hissettim ha. Aa bak şu pırtlak gözlü balıklar falan var. Oha! Şuna bak, paketleyip koymuşlar. 68. Kay bakalım aşkım. 50 dolar, 48 dolar, 68 dolar, 68 dolar. Bu niye 100? Oha o balıklar 188 dolarmış. Korkuyorlar ha. Bunlara bak. Şunlar da güzelmiş ha. Bu arada burada böyle canlı bitkiler de satılıyor. Gördüğünüz gibi bunlar hala fotosentez yapıyor. Hatta Gökhan abi de canlı almış bitkileri. Bu şekilde akvaryuma koyduğunuzda herhangi bir filtre almıyorsunuz. Direkt bitki zaten kendi fotosentez üretiyor. Bak burada da salyangoz satılıyor. 30 dolar. Tanesi mi 30? 30 bölü 8 diyor ama anlamadım. Ya hepsi çok tatlı. Çok güzel gözüküyorlar hepsi. Bu ne aşkım böyle küçük küçük hep ya. Tanesi 100 dolarmış bunların. Onlar 150 dolar üsttekiler. Hacı abi ne yapıyorsun? Bir an balığı yutmaya çalışıyor sandım. Balıkları çekiyor böyle. Evet. Şunlara bak nasıl yatıyorlar. Şu küçücükleri 16.800 ha. 26 mı? Şuna bak alttaki 26.800. Şunun cinsi çok Standart farklı. poodle diyor. O da 32.000. standart poodle'muş. Bak doğum tarihini falan yazıyor. 32.800 diyor ona da. Ya Aşkım bu deminkiler- fiyatlar şaka mı ya? Ama var ya tüyleri falan aşırı güzel var ya. Tavşanlara bak. Keşke içeride çektirselerdi. 880 dolara Gel satıyorlar şuna bak tavşanı. gel. Hamster. Uyuyor. Hamsterlar hesaplı. Bir bak kazmaya çalışıyor garibim. 108 dolarmış hamsterlarda. Ülkesi de yazıyor bak. Hollanda'da, Ya Hollanda şuna- hamsterıymış. Şuna ben bittim. Aşkım ben hamsterı çok seviyorum. Şuna ya. baksana. Uyuyacağım. Çok tatlı ya. Oğlum nasıl girmiş oraya? Öyle bir yemek yiyişi mi var? Tipe bak ya. Gözleri ne güzel kıpkırmızı. Çocukken bizim vardı. Maşallah bunlar var ya çiftleşmeyi bir seviyor. Bir ayda 3-4 tane çocukları olmuştu böyle. Hepsi şapşal ya. Tiplere bak. 2 kişi sığmaya çalışıyorlar. Kavga Aşkım çok etmeyin, tatlılar ya. Aşkım ya. Bazen almak istiyorum da. Yani. Hamster mı? Evet. Şunların tüylere bak. Saç uzatmış gibi üstünde. Anam. Anam. Kulağa bak ya. Üstteki de Holland Lop diye geçiyormuş. Hepsi Hollanda'dan gelmiş arkadaşım.
Köpüşlere bak aşkım. Her yerde yasak foto. 15.000 dolar diyor şuna. Dışarıdan çekince laf etmiyorlar. Yukarıda 11.000 dolar. Tiplere bak aşkım ya. Çok tatlı şunlar ya. Ben şuna bayıldım. Bunlar daha yeni doğmuş resmen var ya. Üsttekiler falan. Ben şuna bayıldım aşkım ya. Ne kadar tatlı yatıyor ya. 16.800 diyor buna. French Bulldog'una. İçeride Shiba Miba da var. Hepsi çok tatlı ya. Eridik. Aşkım ne kadar tatlı köpüşler. Uygun 8 diyor aşkım. Bu arada gördüğümüz en uygunları. Nasıl oradan buraya döndün ama? Bu Hong Kong'da alışveriş konusunda işte biz bu kadar tutarsızız. Her yerde o kadar ucuza böyle garip durumlarla karşılaşıyoruz ki. Şu Sen falan gel. da güzel. Aynen. Al istediğini al. Ya hırsızlık için değil de bu düşmekten korumak için güzel bence. Pet Shop sokaklarını da gördük ve artık bugünkü son durağımıza geldik. İleride Bruce Lee heykeli var. Normalde burası başka bir ülkede olsaydı şurada falan muhtemelen böyle Bruce'un oyuncaklarının satıldığı sıra sıra standlar, ne bileyim taş heykeli, oyuncak heykelinin olduğu böyle yerler falan olurdu. Ama burada ne bileyim gördüğünüz gibi peluş ayıcık satılıyor mesela bak. Abla kör gibi gidiyor var ya, takmış gözünü de kapatmış. Garip bir durum yani. Biz bu şurada gördük. Aynen. Sadece burada gördük bu arada. O da tanesi 320 dolara satılıyor. Yani aslında çok güzel bir sanatçının reklamını yapamadıkları için bence hiç etmişler yani şu anda Bruce Lee'yi. Çünkü güzel bir reklamı yapsa sırf Bruce Lee için bile buraya gelecek birçok insan vardır. Veya merak edip onun için bile gelen, hani bakıp inceleyen olurdu. Ama maalesef Hong Kong reklam konusunda başarılı olamamış. Şu bina Neyse. çok hoşuma gitti ya. Evim olsun isterdim orada. Çocuğun tipe bak. Şu mu yok? He burası da bu. Ha burada. Bu kadar gıcık mıydı ya? Abimiz Bruce Lee heykeli diye böyle şey yapmışlar. Ula koca ülke bu kadarcık mı değer veriyor Bruce Lee'ye? Sadece bir tane buraya heykel koymuşsunuz. Yani vesile demese ben daha ileri gidecektim bu arada. Ben bu değil, yani burada değildir diye düşünüyordum. Bruce Lee normalde Amerika'da doğdu. abimiz aynı bizim Tarkan'ımız gibi. Buranın Tarkan'ı diyebiliriz. Ya herkes biliyor zaten Bruce Lee'yi. Tek parmağıyla hatta böyle şınav falan çekiyor. Meşhur sahneleri var. Ama babası Hong Konglu olduğu için çocukluk döneminde tekrar Hong Kong'a geliyorlar. Babası bu arada Çinli bir sanatçı. Burada Ip Man çok meşhur bir dövüş sanatçısı, kung fu sanatçısı. Ip Man'den ders alıyor ve kung fu'yu öğreniyor. Kung fu'yu öğrendikten sonra biraz dövüşe merakı olan bir vatandaşımız Bruce Lee bildiğiniz gibi. Okul döneminde çok fazla kavgaya karışıyor. O yüzden ailesi tekrardan Bruce Lee'yi Amerika'ya yolluyorlar. Üniversiteyi falan Amerika'da okuyor. Hatta üniversiteyi felsefe bölümü okuyor üniversitede. Oradan dolayı biraz daha felsefeye meraklı bir insan Bruce Lee. Bir yandan da dövüş sanatları ustası. Amerika'da kung fu okulu falan açıyor hatta. Orada kung fu öğretiyor insanlara. Bu dönemde film falan, Amerika'da da filmler çekiyor. Ama orada yıldızı çok parlamıyor Bruce'un. Tekrardan Hong Kong'a geliyor. Burada da filmler çekmeye başlıyor. Aşkım gittiğim her yere geliyorsun ya arkamdan. Güzel filmler ortaya çıkarıyor ve yıldızı Hong Kong'a gelince çok güzel parlıyor. Tüm dünyanın bildiği bir yıldız haline geliyor. Ne yapıyorsun? Yap. Ben de aynısını yapacağım. O kadar yapamıyorsun ki. Valla. Ayağının tekini şöyle ha doğru, tamam böyle. Okey mi? Yağmur yağmaya başladı bir anda bak. Şuna bak. Buralara yağmur damlacıkları düşüyor. Bu heykelin altına da su yapmalarının sebebi Bruce Lee'nin böyle meşhur sözleri var suyla ilgili. Su gibi ol, su gibi koyulduğun kabın şeklini al falan diye böyle sözler var. Muhtemelen o yüzden dolayı altına da böyle bir su havuzu yapmışlar. Yağmur. Bruce Lee her ne kadar güzel böyle meşhur bir sanatçı da olsa çok erken yaşta vefat etmiş. 32 yaşında. Durum bu şekilde. Böyle güzel bir hayat yaşamış Bruce Lee de. Kısa ama herkesin hatırlayacağı bir hayata sahipti. Bu bir efsanenin doğduğu yerde biz de videomuzu kapatalım dedik. O yüzden de sona Bruce Lee'yi sakladık. Durum bu şekilde arkadaşlar. Bu bölümün de burada sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Görüşürüz.